Merhaba, ben Tarık Ali Coşkun. Bugün ekşi mayalı ekmek yaparken kullanacağımız malzemelerin miktarlarını ve oranlarını hesaplama ve reçete hazırlığı konulu videomla karşınızdayım. Sizlerle birlikte biraz hesap kitap yapacağız bugün. Eğer kağıt kalemleriniz hazırsa başlayabiliriz. Ama eğer öncesinde ekşi maya hazırlığı ve saklanması ile ilgili videomu seyretmek isterseniz yukarıdaki linki tıklamanız yeterli olacaktır. Ekmek reçetesi hazırlama başlangıçta birçok insan için göz korkutucu gelen ve bu nedenden dolayı sıklıkla göz ardı edilebilen bir konu. Ancak ekmeklerimizin başarısı için çok kritik bir öneme sahiptir. Kullandığımız malzemelerin miktarları, unun cinsi, içerdiği protein miktarı, hamura ekleyeceğimiz ön maya, su ve tuz oranları doğrudan ekmeğimizin başarısını etkileyen faktörlerdir. Aynı zamanda ekmek yaparken harcadığımız zaman ve çabanın boşa gitmemesi ya da hissedeceğimiz motivasyon kaybının engellenmesi için de bence tek çaredir. Videomda paylaşacağım konuların bu konudaki birçok soru işaretini ortadan kaldıracağını umuyorum. Hesaplamaların ve oranların daha kolay anlaşılabilir olması için sıklıkla tablo kullanmaya çalıştım. Ekmek yapmaya başlamanın ilk adımı kullanacağımız malzemenin oranlarını ve miktarlarını hesaplamaktır ve belki de bu konuda hesabı en kolay olan kalem undur. Çünkü ne kadar büyüklükte bir ekmek yapmak istiyorsak o kadar un kullanacağız demektir. Örneğin 1000 gramlık bir ekmek yapıyorsak 1000 gram, 400 gramlık bir ekmek yapmak istiyorsak 400 gram un kullanmamız yeterli olacaktır ve diğer malzemelerin oranları ve hesaplamaları başlangıçta belirlediğimiz bu un miktarıyla, un gramajıyla hesaplanacaktır. Kullanacağımız un miktarını belirledikten sonra hesaplamamız gereken ikinci konu bu hamura ekleyeceğimiz su miktarıdır. Ekmek yapımı sırasında en sık duyduğumuz soru kullanacağımız su miktarıyla ilgili olmaktadır. Birçok insan su miktarını doğru hesaplayamamaktan şikayetçi olur. Su miktarını doğru hesaplamamak, gereğinden daha az ya da daha fazla su kullanmak hem hamuru işlerken, katlarken, kalıplarken pratikte sorunlarla karşılaşmamıza sebep olur. Hem de doğrudan ekmeğimizin kalitesini etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Aslında hamura koymamız gereken su miktarı bir oran olarak vermeyi çok doğru bulmuyorum. Belirli oran aralıkları vermek daha doğrudur. Çünkü kullanacağımız su miktarı doğrudan unumuzun içerdiği protein miktarı ile ilgilidir. Protein miktarına un paketindeki bilgilendirme çizelgesinden ulaşabilirsiniz. Bakacağınız satır proteinin yüzde olarak verildiği satır olmalıdır. Tablomuzda da göreceğiniz gibi undaki protein yüzdesi örneğin 10 ila 13 arası verildiyse kullanacağımız uygun su oranı da %60 olacaktır. Eğer birden fazla un cinsini bir karışım olarak kullanacaksanız su oranı için bir ortalama rakam hesaplamalısınız. Kullanacağımız ön maya miktarı ise biraz daha sabit bir rakamdır ve %30 olarak kabul edilir. Artı eksi 5 oynamalar çok büyük sorun yaratmazken daha büyük oynamalar sonucu etkileyebilir. Ekleyeceğimiz tuz oranı ise ekmek için %1,5 olarak kabul edilebilir. Yani başlangıçta belirlediğimiz un miktarının %1,5'u. Ancak biz evde biraz daha fazla tuzlu tercih ettiğimiz için %1,5 yerine %2 kullanıyorum hesaplamalarımda. Tuz tahıldaki aromanın çok daha kuvvetli şekilde ortaya çıkmasını sağladığı için önemli bir konudur. Ama eğer tuzla ilgili bir sorununuz varsa, tansiyon gibi, %1,5 yerine %1 ya da daha az da tuz kullanabilirsiniz. Dilerseniz bahsettiğimiz oranları topluca bir göz atıp bir örneklendirme yapalım. 1000 gramlık bir ekmek için reçete hazırlayalım dilerseniz. Kullanacağımız un miktarı doğal olarak 1000 gram. Ön maya oranımız %30'dan 300 gram. Kullanacağımız su miktarı %60'dan 600 gram. Tuzumuz da %2'den 20 gram. Dediğim gibi tuzu %1,5 ya da daha da az hesaplayabilirsiniz. Buzdolabında bekleyen ana mayamız olgunlaşmış ve belki de ömrünü tamamlamak üzere olan bir mayadır. Zaten bizim de 5-6 günde bir dışarı çıkartıp beslememizdeki amaç mayamızı genç ve dinamik tutmaktır. Ekmek hamurumuza ekleyeceğimiz ön maya ne kadar genç ve dinamik bir mayaysa mayalanma süreci de o kadar başarılı gerçekleşecektir. Biraz önceki hesaplamalarda gördüğümüz üzere ekmek yaparken ihtiyaç duyduğumuz ön maya oranları gayet yüksek miktarlarda görünüyor. Bizim ise ana mayamız 20 gram 30 gram civarında. İstediğimiz zaman 20 gram bir ana mayadan bir tencere ekşi maya hazırlayabileceğimiz için ben sürekli çok büyük miktarlarda ekşi maya hazırlamanın, beslemeyi çok doğru bulmuyorum. Peki biz 20 gram 30 gram ana mayamızdan
yeri geldiği zaman çok daha büyük miktarlarda genç ve dinamik ön mayayı nasıl hazırlayacağız? Hatırlarsanız sıradan rutin besleme için bir orandan bahsetmiştim. Bu 1-1-1'di. Ön maya hazırlığında ise bu oranın dışına çıkabiliyoruz. Örneğin 1-1-1 yerine 1-2-2, 1-3-3, hatta 1-5-5 oranından bile bahsedebiliriz. Böylece çok az miktarda ana mayamızdan dilediğimiz kadar ön maya hazırlama şansımız oluyor. Ayrıca ön mayamızın katılığını, kıvamını kontrol etme şansımız da oluyor. Çünkü ekmek yaparken de detaylı bahsedeceğimiz gibi bazen kullandığımız ön mayanın daha sulu ve akışkan ön maya olmasını tercih edebiliyoruz. Ya da eğer zamanlamamız, planlamamız için daha uygun olacaksa daha geç büyüyen, daha katı bir ön mayayı tercih edebiliyoruz. Dilerseniz ön maya hazırlığı ile ilgili bir örnekleme yapalım. 1-2-2 oranı ile 300 gram ön maya hazırlamak istediğimizi düşünelim. Ana mayamızdan 60 gram, üzerine 120 gram un ve 120 gram suyla toplamda 300 gram ön mayaya ulaşmış oluruz. Ya da 1-3-3 oranı ile 350 gram ön maya hazırlamak istediğimizde ana mayamızdan 50 gram alıp üzerine 150 gram un, 150 gram da su eklediğimizde toplamda 350 gram ön mayaya sahip olmuş oluruz. Hamurumuza ekleyeceğimiz su, ön maya ve tuz miktarını belirlemiş olduk. Şimdi sıra geldi en can alıcı ve en kritik noktaya. Ön maya hazırlığı için kullandığımız un ve su miktarını hamura ekleyeceğimiz un ve su miktarından düşmek. Çünkü eğer bunu göz ardı edersek gereğinden daha fazla un ve gereğinden daha fazla su kullanmış olacağız ve tüm reçetemiz yanlış hesaplanmış olacaktır. Bu çok sık yapılan bir hatadır. Çok sık göz ardı edilir ve ne yazık ki kötü sonuçlarla karşılaşma ihtimalimizi arttırır. Gelin dilerseniz bu bilgi ışığında bir örnek hesaplama yapalım. Örnek hesaplamamızı 1000 gramlık bir ekmek için yapalım. Bu gramajda ekmek için kullanmamız gereken ön maya miktarı 300 gram. 1-2-2 oranıyla 300 gramlık bir ön maya için 60 gram maya, 120 gram un ve 120 gram su kullanıyoruz. Ön maya hazırlamak için kullandığımız bu 120 gram unu ana hamurdaki 1000 gramdan düşünce un miktarımız 880 grama düşüyor. Aynı şekilde ön maya hazırlarken kullandığımız 120 gram suyu 600 gramlık su miktarından düştüğümüz zaman su miktarımız da 480 grama düşüyor. Sonuç olarak reçetemiz değişiyor. Kullanacağımız un miktarı 880 grama, su miktarı ise 480 grama düşüyor. Evet, şimdi bütün bu oranlar ışığında bir sonraki videomuzda yapacağımız ekmek için ön maya hazırlayalım. 400 gramlık bir ekmek için kullanmamız gereken ön maya miktarımız 120 gram, su miktarımız 240 gram, tuz ise 8 gram olarak görünüyor. 1-2-2 oranı ile 120 gram ön mayaya ulaşmak için 25 gram ana maya, 50 gram un ve 50 gram su kullanıyoruz. Ön maya hazırlarken kullandığımız unu ve su miktarını ana hamurdaki miktarlardan düştüğümüzde un miktarımız 350 grama, su miktarımız ise 190 grama düşüyor. Buzdolabından çıkardığımız ana mayamızdan başka bir kavanoza 25 gram ana maya alıyoruz. Üzerine 50 gram un ve 50 gram su ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Hazırlamayı amaçladığınız ön maya miktarı için uygun bir kavanoz kullanmanızı öneririm. Karışımı iyice karıştırıyoruz ve oda sıcaklığında beklemeye alıyoruz. Mayanın ne kadar büyüdüğünü takip edebilmek için kavanozu bir lastik ya da kalemle işaretliyoruz. Ön mayamız işaretlediğimiz düzeyin 2 katına ulaştığında artık hazır demektir. İçindeki unların cinslerine, hava sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık 4-5 saatte 2 katına çıkmaktadır. Eğer daha hızlı büyümesini istiyorsanız biraz daha ılık bir yerde tutabilirsiniz. Ben ön mayamın 3-4 katına çıkmasını beklemiyorum. Yaklaşık olarak 2 katına ulaştığında ekmek yapımına başlıyorum. Çünkü mayaların da bir ömrü var. Mayaların çok genç olduğu ya da çılgınca üredikleri bir aşamada ekmek yapmaya başlamayı daha doğru buluyorum. Tabii ön mayamızı hazırladıktan sonra ana mayamızı yine 1-1-1 oranında hazırlayıp 1-2 saat dışarıda beklettikten sonra buzdolabına kaldırmayı unutmayın. Evet, ön mayamızı da hazırladık. Diğer tüm hesaplamalarımızı yaptık. O ünlü şarkıda bahsedildiği gibi ne duruyoruz? Hadi ekmek yapalım. İşte bir sonraki videomda bu hazırladığımız ön mayayı kullanarak hep beraber ekşi mayalı ekmeğimizi yapacağız.
Ekmeğimizi yaparken her evde bulunabilen sıradan malzemeleri kullanacağız. O yüzden bu aşamada gidip herhangi bir malzeme alışverişi yapmanıza gerek yok. Eğer kanalıma abone olur ve bildirimleri açarsanız bu videom yayınlandığından haberdar olabilirsiniz. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.